Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerimizi değerlendirebileceğimiz çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, mavi, pembe, yeşil, sarı tonlarında. Bakın hepsi de böyle yarım yarım ipler. Ve iplerimi şöyle bir kenara alıyorum hanımlar. Şöyle bakın patiğimde kullandığım renklerimi bu şekilde sıraladım. Gördüğünüz gibi modelimde gösteriyorum. Bu mavi ipim çok azdı. Yarımdı. Daha önce bu ipimle bir patik örmüştüm. Kalan ipimle de bir patik daha öreyim dedim ama komple mavili bir patik örsem, bu ortaları da mavi kullansam ipim yetmeyecekti. Sadece burun ve arka kısmında bu mavimi kullandım. Orta kısımlarında da böyle elindeki yarım ipleri kullandım. Çok güzel oldu hanımlar. Model de çok yakıştı. Gördüğünüz gibi. Artık iplerimizi böylece değerlendirmiş olduk. Hemen şöyle patiğimi kenara koydum. Şişlerimde hanımlar 3 numara 5 şiş. Benim elime en uygun şiş numarası 3 olduğu için ben patiklerimi 3 numara şiş ile yapıyorum. Hemen birlikte patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak sırasıyla 12 ilmeğimi atacağım. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bir ilmek daha atalım, sonra bir sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar şöyle bakıyoruz. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Diğer şişimi alıp örmeye başlıyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzdeyim. İlk sıramda ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bir sıra ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu aşamada tamamen düz örgü öreceğiz ve 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Şöyle 3. şişime ilk ilmeğimi şu kenardan çıkartıyorum. Buraya girip bir adet ilmek çıkarttım. Diğer ilmeklerimi çıkartabilmek için hanımlar tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için tığ yardımı ile buralardan ilmeklerimi çıkartacağım. Şöyle şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerlerine tığım ile girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şu 4. ilmeğim. Bakın başlangıç yerine girdim, yine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum sağlam olsun diye. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Burada 5 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkartacağım. Ve 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım hanımlar. Onu da 4. şişime takacağım. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak böylece. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Ve bu son kenar ilmek yerine giriyorum buraya. İlmek çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. Şimdi 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde düz örgü uygulaması yapıyoruz buralarda. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımızda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafa düşüyor. Bakın burada kenarımız. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen bakın şuradaki ilmeğimin kenarına şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. İlk artırmamı birinci şişimde yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu hanımlar. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta burada. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ve ardından ikinci ilmeğimin altında şurada ilmeğim var. Bunun kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız bakın hanımlar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırdık hanımlar. Şimdi de bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra artırma yapacağız. Bir sırada 4 şişimizdeki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Yeniden başlangıç yerindeyiz hanımlar. Buradayız. Artırmalara devam ediyoruz. 1. şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Yine kalan ilmekler düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 içinde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu devam ettireceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve modelimi kurdum. Normalde 14 ilmek olana kadar artırıp yapardım. Fakat burada 2 renkli yani 2 ip aynı anda gittiği için ister istemez bir gerilme payı oluyor patiklerde. 15 ilmek uygun geldi. Ve modelimiz 6 ilmek ve katlarına kuruluyor hanımlar. Böylece 6 ilmek ve katları olunca bir şişe 15 ilmek yaparsak 4 şişimizde 60 ilmeğimiz oluyor. Altının kat olduğu için modelimiz de tam denk geliyor. Bakın şöyle yuvarlayarak göstereyim. Modelimiz tam denk düştü. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ve artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime başlayacağım. Hemen patik burnundaki bu modelimizi yapacağız hanımlar. Bunun için öncelikle kenardan bir ilmeğimi mavi ipim ile öreceğim. Bir ilmek mavi ile ördüm. Sonra kremimi ekleyeceğim hanımlar. Krem ipimi alıyorum şöyle. 3 tane krem öreceğim. 3 ilmek krem. Şu 1. Şu 2. krem ilmeğim. Şu da 3. Ardından hemen şu krem ipimin ucunu maviye bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum.
Sonrasında hanımlar şöyle devam edeceğiz. Bir mavi ile başladım. 3 krem ördüm. 3 mavi 3 krem diye devam edeceğim. Bakın 3 tane mavi ördüm. 3 tane krem. 3 tane mavi örüyorum. 3 tane krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Üçüncü kremimi de buraya ördüm. Yeniden 3 tane mavi, 3 tane krem. 3 ilmek mavi örüyorum. 3 ilmek krem. Tekrar 3 tane mavi. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü mavi ilmeğimi buraya ördüm. 3 tane krem. Tekrar 3 tane mavi örüyorum. 3 tane krem. 3 tane mavi. 3 tane krem. Dördüncü şişimdeyim. Üçüncü kremimi buraya örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek mavimi örüyorum tekrar. 3 tane krem. 3 tane mavi. 3 tane krem. Patik burnumuzdaki modelimiz 2 sıradan oluşuyordu. İlk sırası böyle hanımlar. Bakın 2 ilmeğim kaldı. İkisini de mavi ile ördüm. İlk sıramızı tamamladık. İkinci ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda da yine krem ipimi aldım. Bu defa 5 ilmek krem öreceğim hanımlar. İlk 5 ilmeğimi krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 krem, yanına bir tane mavi örüyorum. Bakın mavi ipimi alırken arkada ip geçişinde bu mavi ipimi biraz esnek bıraktım. Patiğimiz gergin durmasın diye. Sonra burası da böyle devam ediyor. 5 krem, bir mavi olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Bakın 5 krem ördüm. Bir mavi. 5 krem, bir mavi olacak şekilde modelimizdeki ikinci sıramız devam edecek hanımlar. Diğer 3 işimizi de 5 krem, bir mavi olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Patik burnundaki minik desenimizi bitirdik. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Artık mavi ipimizi de kullanmayacağız hanımlar. Arka bölümünü yaparken maviyi kullanacağız. Mavi ipimizi buraya kesip düğüm atabiliriz. Sağlamlaştırabiliriz artık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ile düz olarak örüyoruz. Bakın hanımlar bu şekilde. Hepsini krem ile öreceğiz. Diğer 3 işimizi de yine krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm geldim. Hemen modele başlayacağız. İlk modelimizi sarı ipim ile kuracağım hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Bu aşamada ilk ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından sarımı buraya ekleyeceğim. Model kurulumu için ilk ilmeğimi krem ile ördüm. 3 ilmek sarı öreceğim hanımlar. Ortadaki top gibi modelimiz için buraya şöyle 3 tane sarımı örüyorum. Sonrasında hemen bu sarı ipimin ucunda kremime bağlayacağım. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Bir de kestiğimiz zaman da düğüm atacağız. Yani ipleşimiz bitti. Kesiyoruz. Yine düğüm atacağız sağlam olsun diye. Şimdi 3 tane sarımı ördüm. Hanımlar model arasında şimdi 2 ilmeğim var. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından aradaki bu desenimizi yapacağız. Bu minik benekli desenimizi yapacağız. Bunun için de 1 sarı, 3 krem, 1 sarı örüyorum. Bakın ortadaki desenimi de yaptım. Arada model aralarında 2'şer ilmeğim var. 2 ilmek ördüm. Tekrardan bu yuvarlak modelim için 3 tane sarı öreceğim. 1, 2 ve ikinci şişimden devam ediyorum. 3. Bir tane bu yuvarlak top şeklindeki modelden kuruyoruz. Bir tane aradaki bu desenimizi yapıyoruz hanımlar. Sırasıyla bir ondan olacak şekilde modelimizi kuruyoruz. 3 tane sarımı ördüm. Yine model arasında 2 kremim var. Modelimiz 5 sıradan oluşuyor hanımlar ve modelimizin şu anda 1. sırasındayız. 2 tane kremimi ördükten sonra yeniden 1 sarı, 3 krem, 1 sarı. Yeniden model arası için 2 tane kremimi örüyorum. O top gibi modelim için 3 ilmek sarı örüyorum. Bu şekilde. Model arası için hanımlar 2 tane kremim var. 3. şişimden devam edeceğim. Şu aradaki minik deseni yapacağız şimdi. 1 sarı, 3 krem, 1 sarı. Model arası için 2 tane kremim var. Ve yeniden o sarı yuvarlak modelimiz için 3 ilmek sarı örüyorum.
Yine arada model arası için 2 kremimi ördüm. Aradaki minik desenim için 1 sarı, 3 krem. 4. şişimden devam ediyorum hanımlar. 3. kremimi buradan ördüm. Ve yine bir tane sarı örüyorum. Arada yine 2 ilmeğim var model arasında. Yuvarlak modelim için 3 ilmek örüyorum sarı ipim ile. Tekrar model arası için 2 ilmek kremim var. Tekrardan o minik desenim için 1 sarı, 3 krem, 1 sarı örüyorum. Ve şişimin sonundaki bir tane ilmeğimi krem ile ördüm. Evet hanımlar, modelimizde şimdi ilk sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Sarı ipimi elime aldım. Bir önceki sırada 3 ilmek sarı örmüştük. Sağındaki ve solundaki kremleri de sarı ile öreceğiz. 5 sarı olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek sarımı ördüm. Şimdi aralardaki ilmeğimizi aralara 7 tane krem ilmek öreceğiz hanımlar. Krem ipimi alıyorum. 7 krem öreceğim. 1, 2, 3. Hanımlar, bu aşamada sarı ip böyle arada 7 tane ilmek biraz fazla olduğu için arkada uzun uzadıya kalmasın diye sarı ipimi şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Bu şekilde yakınlaştırdım. 4. kremimi ördüm. 5, 6, 7. Yine buraya 5 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3. İkinci şişimden devam ediyorum. 4 ve 5. 5 sarı 7 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Tekrar kremimi aldım. 1 krem ördüm. 2, 3. Yine hemen sarı ipimi yakınlaştırıyorum. Bakın kremin üzerinden atlattım. 4, 5, 6, 7. 7 kremimi ördüm. Sarı ipimi alıyorum. 5 ilmek sarı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arada 7 tane kremim var. 1. 3. şişimden devam ediyorum. 2, 3. Yine bakın sarı ipimi yakınlaştırıyorum kremin üstünden atlatarak. 4. kremim. 5, 6, 7. Arada yine 5 tane sarı ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 7 krem öreceğim. 1, 2, 3. kremden hemen sonra sarı ipimi şöyle yaklaştırıyorum. Şu 4. kremim. 4. şişimden devam ediyorum. 5. krem. 6, 7. Sarımı aldım. 5 tane sarı. Tekrar 5 tane krem. Pardon, 7 tane krem örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7. 4. sıra şişinde de ilmeklerimi ördüm. Modelimizde hanımlar 2 sırayı tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Hemen göstereyim. Şu sıramızı yapacağız hanımlar. 3. sıra. Bu aşamada 2 tane sarı örüyorum. 1 krem, 2 sarı. 2 sarı, 1 krem, 2 sarı ördüm. Şimdi krem ipimi alıyorum. Bu ortadaki modelimizi yapacağız hanımlar. Bu minik sarı noktalı bölümü yapacağım. 3 tane krem örüyorum. 1 sarı ve 3 tane daha krem örüyorum. Bu şekilde 3. sıramız böyle oluyor. Tekrardan sarı modelime geçtim. 2 sarı, 1 krem, 2. şişimden devam ediyorum. 2 tane daha sarı örüyorum. Şimdi aradaki minik desenimi yapacağım. 3 krem, 1 sarı, 3 krem. Yine sarı yuvarlak modelimi yapıyorum şimdi. 2 sarı, 1 krem, 2 sarı örüyorum. Yeniden aradaki modelim için 3 tane krem öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. 2. kremim, 3. kremim. Ortaya 1 ilmek sarı örüyorum. Hemen yanına 3 tane daha krem ördüm. Yeniden yuvarlak modelimi yapacağım. 2 sarı, 1 krem, 2 tane sarı örüyorum. Aradaki desenim için de 3 krem, 1 sarı, 4. şişimden devam ediyorum. 3 tane daha krem örüyorum. Yeniden buradaki yuvarlak desenimi yapacağım şimdi. 2 sarı, 1 krem, 2 sarı örüyorum. Aradaki minik desenimiz için de 3 krem, 1 sarı ve 3 tane krem örüyorum. 4. şişimizde de modelimizi
kurduk hanımlar. Şimdi geldik yine birinci şişimize ve modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine sarı ipimi alıyorum. Buraya ilk 5 ilmeğimi yuvarlak modelim için yine sarı ipim ile öreceğim. 5 sarı, 7 krem öreceğiz hanımlar yine. 7 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta sarı ipi şöyle yakınlaştırarak götürelim. 6, 7. Hemen buraya hanımlar 5 tane sarı öreceğim. 7 krem 5 sarı olacak şekilde modelimizin 4. sırasını yapıyoruz hanımlar. İkinci şişimdeyim. 4. ve 5. sarımı da ördüm. Tekrar şöyle krem ipimi alıyorum. Araya yine 7 tane krem öreceğim. Hemen bakın sarı ipimizi atlatarak götürüyoruz. Aralarda 7 krem olduğunda sarı ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye. Sonra tekrardan 5 tane sarı ilmeğimi örüyorum. 4, 5. Tekrardan 7 tane krem öreceğim. 7 krem 5 sarı olacak şekilde devam ediyoruz. 3. şişimdeyim. Şimdi bakın sarı ipimi şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. 7 kremimi örüyorum. 5 ilmek sarı. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar hanımlar krem ipimi aldım. 7 tane krem öreceğim. Şu 3. Şu 4. Şu 5, 6, 7. kremim. Tekrar buraya 5 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden 7 krem örülecek. Şöyle bakın sarıyı aktararak götürüyorum hanımlar. 7. kremimi de ördüm. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 5. ve sonuncu sıramıza. 5. sırada yapacağımız işlem 1. sırada yapacağımız işlem ile aynı hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortaya 3 ilmek sarı. 1, 2, 3. Bakın bu ilk modelimizdi. Şimdi kremimi alıyorum. Model arasında 2 kremim var. Aradaki modelim için 1 sarı, 3 krem, 1 sarı örüyorum. Yine model arasında 2 krem var. 2 kremimi ördüm. Yuvarlak modelim için de 3 ilmek sarımı örüyorum. 1, 2, 3. şişimden devam ediyorum. Şu da 3. sarı ilmeğim. Model aralarında 2'şer kremimiz var şimdi. 2 kremimi ördüm. Aradaki minik desenimi yapacağım. 1 sarı, 3 krem, 1 sarı. Yine model arası için 2 tane kremimi ördüm. Buraya 3 ilmek sarı öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrar model arası için 2 tane krem örüyorum. 3. şişimdeyim. Aradaki minik desenimi yapacağım. Bunu da 1 sarı, 3 krem, 1 sarı olacak şekilde örüyoruz hanımlar. 3 kremimi ördüm. 1 tane de sarı örüyorum. Yine model arası için 2 tane kremim var. Yuvarlak modelim için 3 tane sarı örüyorum. Tekrardan model arası için 2 tane krem ördüm. Aradaki modelim için 1 sarı, 3 krem, 4. şişimdeyim. 3. kremimi ördüm. Ve 1 tane daha sarı örüyorum. Model arası için 2 tane kremim var. Yuvarlak modelim için 3 tane sarı örüyorum. Tekrar model arasına geldim. 2 krem. Ve aradaki bu minik desenimiz için de 1 sarı, 3 krem, 1 tane sarı örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Bakın hanımlar 5 sıradan oluşan ilk modelimizi böylece tamamladık. Yani bakın bu modelimizi böyle tamamladık. Model arasında 1 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle düz öreceğiz hanımlar. Model aralarında 1 sıra düz örüyoruz. Artık ben farklı renk ipe geçeceğim için sarı ipimi burada keseceğim, bağlayacağım. Sizler 2 renkli yaptıysanız yani böyle başka renk yoksa aynı iple devam edecekseniz ipinizi kesmeyin. Aynı iple devam edin. Ben rengarenk yapacağım için hanımlar ipimi keseceğim. Şu anda gördüğünüz gibi ilk modelimizi bitirdik. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile böyle düz örüyoruz. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi krem ipimle 1 sıra düz ördüm. Bakın sarı ipimi de kestim buraya bağladım. Şimdi ikinci modele geçeceğim. Yani pembe ile yaptığım modelime geçeceğim. Hanımlar modelimiz aynı.
Fakat yer değiştiriyor. Bu yuvarlak desenli yaptığım yere normal aradaki modelimi kuracağım. Buradaki model yaptığım yere de yuvarlak desenimi kuracağım. Aynı modeli yapacağız fakat birbiriyle yer değişecek şekilde yapacağız. Bu aşamada bakın burada ilk sarı modelimi yuvarlak olarak yapmıştım. Bu sıramda hanımlar buraya bu aradaki minik desenimi kuracağım. Bunun için de ilk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Hemen şu pembe ipimin ucunu da örer örmez şöyle kremime bağlayacağım buradan. 2 tane düğümümü atıyorum. Sonra bu iplerimizin ucunu arka bölüme gizleyeceğiz hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünecek. Bir tane pembemi ördüm. Bu modelimiz için hanımlar şöyle yapıyorduk. Bir pembe, 3 krem, bir pembe örüyoruz. Model aralarında 2 ilmeğimiz vardı. Yuvarlak modelimiz için de 3 ilmek pembe örüyorum. Yeniden model arası için 2 kremim var. Tekrardan aradaki bu modelimi yapacağım. Bir pembe, 3 krem, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremim, bir tane pembe. Model arasına 2 krem örüyoruz. Tekrardan bu araya yuvarlak modelim için 3 tane pembe örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakın hanımlar bu şekilde. Devam ediyorum yine model arası için 2 tane pembem var. 2 tane kremim var. Yeniden bir pembe. 3 krem. Bir pembe. Tekrar model arası için 2 tane kremim var. 1. 2. Şimdi bu araya yuvarlak modelimi kuracağım hanımlar. 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Model arası için 2 tane krem. Tekrardan bu yuvarlak olan bölüme de normal aradaki bu desenlerimizi yapacağız. Bir pembe. 3 krem. Düzeltelim şöyle. Bir pembe. Model arası için 2 tane bu şekilde hanımlar bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi yeniden 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Model arası için 2 tane kremim var. Aradaki modelimi yapacağım. Bir pembe. 3 krem. Bir pembe. Model arası için 2 tane kremim var. Ve tam da buraya bu bölüme yuvarlak modelim için 3 ilmek pembemi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. İkinci modelimizin hanımlar birinci sırasını yaptık. Şimdi geldik modelimizde bir diğer sıramıza. Burada da hanımlar sayarak gidelim. Bu pembeli aradaki modelimize bir sıra model koyuyorduk. Bir sıra buradaki ilmekleri düz örüyorduk. Şimdi sayarak gidelim. Krem ile düz örüyorum. 1, 2. Hatta pembe ipimi de arkadan şöyle alayım hanımlar. Kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 2 krem. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi krem ile ördüm burada. 5 tane pembe. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada ilk 6 ilmeğimizi krem ile ördük hanımlar. 5 tane pembe. Devamında 7 krem 1 pembe olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 3 krem oldu. Pembeyi yakınlaştırarak götürüyorum. 4. kremimi ördüm. Şu 5. 6. 7. kremim. 7 krem 5 tane pembe örüyorum. 7 tane krem. 6 ve 7. kremim. 5 tane pembe öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. 5 ilmek pembe. 7 tane krem öreceğim yine. Bakın hanımlar pembe ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırarak götürüyorum hanımlar. Tekrardan 5 tane pembe. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tane krem. Yine pembeyi şöyle yakınlaştırarak götürüyorum. Tekrar 5 ilmek pembe öreceğim. Son bir ilmeğimi de krem ile örüyorum. İlk başlarken hanımlar ilk şişimizde ilk 6 ilmeğimiz kremdi. Sonuncu şişimizde de 1 ilmek krem. Toplamda 7 krem oldu arada. Model bütünlüğü sağlandı. Geldik ikinci modelimizin 3. sırasına. Bu sıramızda da hanımlar
İlk 2 ilmeğimi bakın krem ile örüyorum. Ortaya bir tane pembe. Bu şekilde. Devamında yapılacak işlem şöyle hanımlar. Bakın. Yanına 3 tane krem örüyorum. Böyle. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi devam edelim yine. 2 pembe. 1 krem. 2 tane pembe. Aradaki modelimiz için 3 krem. 1 pembe. Bakın hanımlar, bu desenlerimizi böyle kuruyoruz gördüğünüz gibi. Desenler aynı gidiyor. Bakın simetrik bir şekilde devam ediyor. Diğer şimdiden devam ediyorum. Tekrar 3 tane krem örüyorum. Yeniden 2 pembe, 1 krem, 2 pembe örüyorum. Yuvarlak modelimi yaptım. Aradaki modelim için de 3 krem, 1 pembe ve 3 krem örüyorum. Devam ediyorum. Yine yuvarlak modelimi yapacağım buraya. 2 pembe, 1 krem, 2 pembemi ördüm. Aradaki modelim için 3 krem, 1 pembe, 3 krem. İlk modeli nasıl yaptıysak hanımlar, ikinci modelde aynı şekilde sıralanıyor. Sadece modelin rengi değişiyor. Kafanız karışmasın diye sizlere bu ikinci modeli de göstermek istedim. Bakın tekrar 2 krem, 1 pembe ve 2 krem örüyorum. Aradaki modelim için yeniden 3 pembe, 1 krem, 3 krem, 1 pembe, 3 krem örüyorum. Yuvarlak modelim için de 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Bu sonuncu ilmeğimi de böyle krem ipimle ördüm. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ilk 6 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şöyle 2 ilmek ördüm. Pembe arkada uzun uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 6 ilmeğimi krem ördüm. Sonrasında 5 tane pembe. Şu 4, şu da 5. pembe. Bu sıramızda hanımlar 7 krem, 5 pembe olacak şekilde yine devam edeceğiz 4. sıramızda. Bakın 4 krem oldu. Devam ediyorum. 5, 6, 7. 5 tane pembe öreceğim. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Yeniden kremimi aldım. 7 krem, 5 pembe olacak şekilde bu sıramızı böyle öreceğiz hanımlar. Yedi kremimi ördüm. 3. şişimdeyim. 5 tane pembe öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kremimi aldım. 7 krem. Böyle ilmek sayıları arttıkça hanımlar, arkadan ipler uzun uzadıya gelmesin diye böyle ip üzerinden atlatarak yakınlaştıralım. Tekrardan 5 tane pembemi öreceğim. 3, 4, 5. Arada 7 tane kremim var. Şöyle pembeyi yine yakınlaştırdım. 4. krem 5, 6, 7. Tekrardan 5 tane pembemi öreceğim. 3, 4, 5. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile örüyorum. Böylece ikinci modelimizin 4. sırasını tamamladık. Şimdi geldik ikinci modelimizin 5. ve sonuncu sırasında hanımlar. Artık bu defa bu sırada son sıramızı yapacağız. Bunun için de yine ilk ilmeğimi pembe ile öreceğim. Pembe ile başladım. 1 pembe, 3 krem, 1 pembe. Model arası için 2 tane kremim var. 1, 2. Bu defa yuvarlak modelim için 3 tane pembe örüyorum. Yeniden model arası için 2 tane kremim var. Aradaki modelim için 1 pembe, 3 krem. İkinci şimdiden devam ediyorum. Şu 3. kremim ve 1 tane pembe örüyorum. Devam ediyorum hanımlar. Model arası için 2 tane krem ördüm. Yuvarlak modelim için 3 tane pembe örüyorum. Tekrar model arası için 2 tane krem. Bu aradaki modelimiz için 1 pembe, 3 krem ve 1 pembemi örüyorum. Yeniden model arası için 2 krem, 1 ve 3. şimdiden devam ediyorum. 2. kremim. Araya 3 tane pembe örüyorum.
Model arası için 2 tane krem ördüm. Aradaki modelim için 1 pembe, 3 krem, 1 pembe. Hemen yanına 2 tane krem örüyorum. Model aramıza geldik çünkü. İlmeğimi yarım aldım hanımlar. Şöyle düzelterek gideyim. Ve yuvarlak modelimiz için 3 tane pembemi örüyorum. 2 ve bir ilmek daha pembe örüyorum. 3. Şimdi 2 tane krem ördüm model arası için. Aradaki modelime geldim. 1 pembe, 3 krem, 1 pembe. Model arası için 2 tane kremim var. Yine 3 tane pembemi örüyorum yuvarlak modelim için. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle düz örüyorum hanımlar. Böylece ikinci modelimizi de tamamladık. Bakın model aynı model fakat birbiriyle yer değiştirerek kurduk. Yuvarlak modelin olduğu yere aradaki modeli, aradaki bu desenimizin olduğu yere yuvarlak modeli kurduk. İlk 2 modeli böyle tamamladık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 çimizdeki ilmekleri öreceğiz. Sonra 3. modele geçeceğiz. 3. modelde de yine bakın hanımlar 1. modelle aynı hizadan yapılıyor. Yani bu aradaki şu desenli olan bölüme bakın ben yeşil iple devam etmişim. Bu desenli olan yere yuvarlak modeli kuracağız. Yuvarlak modeli olan yere de aradaki deseni kuracağız. Bu aşamada ilmek sayılarında kafanız karışacak olursa hanımlar 1. modeli yaptığımız aşamaya gelerek 1. 2. 3. 4. 5. sıra diye zaten tek tek her sırada belirttim. 3. modeli de 1. modelle aynı şekilde aynı sayılarla kolayca yapabilirsiniz. 1. model bittikten sonra yine 4 çimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile bir sıra düz örelim. Sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modelde hanımlar bakın pembe modelimiz ile bu tarçın rengi modelimiz aynı hizada. Aynı sayılarla yapacağız. Bu 4. modelde de kafanız karışacak olursa 2. modelin sıralamalarını takip ederek 4. modeli de rahatça yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar 4. modele kadar yapalım. 4. modeli bittikten sonra bir sıra yine ilmeklerimizi krem ipimizle düz örüp gelelim. Sonra patiğimizin bu üst bölümündeki desenimizi birlikte yapalım. Evet hanımlar ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 4 tane modelimi yaptım. 4. modelimden sonra da bir sıra ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Şimdi patiğimin şurasındaki şu modelimizi yapacağız. Öncelikle hanımlar modele şöyle başlayacağım. İlk 5 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 5 ilmek krem. Şu 1, 2, 3, 4 ve 5. Yanına bir tane mavi ilmek ekleyeceğim. Bir ilmek mavi örüyorum. Hemen mavi ipimin ucunu da krem ipime bağlayayım. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Modelimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 2 sıradan oluşuyordu. Tabana kurduğumuz modelin tam tersi olacak şekilde kuruyoruz şimdi. Devamında hanımlar 5 krem 1 mavi olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın 5 krem 1 mavi. 5 krem 1 mavi olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın bu şekilde. Diğer 3 işimizi de 5 krem 5 krem 1 mavi olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 2. sıradayız. Bu sıramıza da şöyle başlayacağım. Kenardaki ilk ilmeğimi mavi ile örüyorum. Bir ilmek mavi ile başladım. Devamında 3 krem. 3 krem 3 mavi diye devam edeceğiz. 1 krem ile başladık. 3 krem 3 mavi. 3 krem 3 mavi. 3 krem 3 mavi diye devam edecek. Şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini size tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi krem ipimi bırakıyorum. Artık ilmeklerimin tamamını mavi ipim ile düz olarak örüyorum. Mavi ipim ile düz örüyorum. Krem ipimi artık kesip bağlayacağım hanımlar. Çünkü patiğimin devamında artık krem ipimi kullanmayacağım. Mavi ipimle öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini mavi ile düz örüyoruz. Diğer 3 işimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini bir sıra mavi ipimle ördüm. Geldim şimdi artık burayı yani bilek ayrımını yapacağız. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. 1. şişimdeyim. Burada 15 ilmeğim vardı. Son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. İlk 14 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar bakın tam ortada birbiriyle böyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Daha dayanıklı oluyor. Hanımlar şimdi patiğimizin arka bölümlerine geçtik. Bu arka bölümlerine ben 7'şer ilmek haroşa ördüm buralara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek ayrımını yaptık. İkinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim hanımlar düz olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Patiğimizin arkasında ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şu anda ön yüzdeyim, düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonrasında geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağız. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımıza dikkat etmemiz yeterli. Tabanıma denk gelen şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi ön yüzde olduğum için sırasıyla düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığım yere kadar ilmeklerimi yine bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar son 7 ilmeğim kaldı. Bilek bölümünde haroşa olduğu için yine bunları da düz örüyorum. Böyle. Bakın bilek ayrımına geldim. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz artık. Patiğimizin arkası böyle oluyor. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Kenardaki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düz ördüm. Devamında gelen ilmekleri de bakın arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında hanımlar başka yapılacak hiçbir şey yok. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Sadece bundan ibaret işlem. Yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum ters olarak. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Tekrardan bakın ön yüzdeyim. Aynı işleme devam edeceğim. İlmeklerimi diğer bilek ayrımına kadar bakın haroşalarım dahil hepsini düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına gelince sadece haroşalarımı düz öreceğim. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne buraya toplamda 14 diş haroşa ördüm. 14 diş haroşa benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Yani ayağınıza giyin hanımlar. Şöyle ki bakın bir manken ayak üzerinde göstereyim. Şunu ayağınızı farz edin. Ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Hani çünkü herkesin ölçüsü birbirinden farklıdır. Şöyle bakın. Şöyle ölçerek yapacaksınız. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Yok benim patiğim küçük oldu, yok büyük oldu gibi bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim. Sonra topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar patiğimin arka tarafını ördüm geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şimdiki 15 ilmeğimde bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi.
Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız hanımlar. Şu anda akşam saatlerinde olduğumuz için biraz renk farklı gelebilir. Fakat yine patik aynı patiğimiz. Şimdi topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar 25 ilmek ördüm. 26. kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda, ipim benden tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kesim yaptığım ilmeğimi. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın hanımlar son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm, tekrar ön yüzdeyiz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Yine öncelikle kenardaki 7 haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yine ilk 25 ilmeğimi ördüm. 26.'ya geldim. Bakın 26. ilmeğimi örerken şu 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26.'da yine kesimimi yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmeğimiz kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gizli kesim oluyor bu. Her iki patiğimizin topuğunun kesimi de aynı yönde oluyor ayrıca. Hani izi bile belli olmadığı için yönünde bir sorun yok diye düşünüyorum. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bunları da yine aynı şekilde alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da sırasıyla alıyorum hanımlar şişime. Tığımı aldım İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden şöyle geçiriyorum. Şişlerim artık boşa çıktı ve tığımdaki ilk ilmeği topluyorum. Patiğimiz sağlam olsun diye buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum.
Hemen ipimizi gizleyeyim hanımlar. Sonra patiğimizin topuğuna bakalım. Nasıl olmuş görelim. Manken ayağımıza da giydirelim birlikte. Sonucuna hep beraber bakalım. Artık ipleriniz varsa böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. Hem güzel hem şık. Bakın patiğimizin topuğu. Çok şık, güzel. Hoş duruyor bu tarz kesimler. Benim patiklerimde bu kesimi tercih ediyorum. Görüntü itibariyle de hanımlar patiğimiz böyle. Bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi öyle bakalım ayakta nasıl duracak diye. Evet, güzelce bir giydirelim. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız benimle birlikte. Evet. Bakın sıcacık güzel bir patik oldu. Hani görüntüsü bile içinizi ısıtıyor. Kaldı gitti ayağınız. Modelimiz bu şekilde. Yandan, sağdan, soldan topuğunu, arkasını detaylı olarak göstereyim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.